Ya sen kalk, evinin en büyük bitkisine özel video yap. İzleyicilerin bir maşallahını isteme. Sonra o kocaman bitki bu olsun. Bu, bunun içinde. Nasıl oldu peki? İşte bu videoda ondan bahsedeceğiz. Alokasya. Böyle gövdesi parçalanarak nasıl çoğaltılır? Oldu mu olmadı mı net olarak bilmiyorum. Çünkü ben de ilk defa deniyorum. Kesip de buraya koyalı 2 hafta oldu. Onun videosunu da paylaşacağım. Bildiğiniz gibi Alokasya bakım serisinin 3. videosundayız şu an. Upuzun bir video çekmiştim alokasya bakımları ile ilgili ama konular çok fazlaydı böyle. O yüzden sizlere de danışarak bu videoyu 3'e böldüm. İlkinde işte saksı değişimi, şekil düzeltme işlemleri yaptım. İkincisinde pon anlattım size, pon nedir, nasıl kullanılır, alokasyaları pona aldım. Ve üçüncüsü de böyle parçalaya parçalaya alokasya nasıl çoğaltılır? Bugün ondan bahsedeceğiz hikayesiyle beraber. Ama her şeyden önce eğer ilk defa geliyorsanız merhabalar, ben Ezgi. Bu arkadaş da Mia Hanım olur. Beraber iç mekan tropikal bitkilerine bakıyoruz. Tecrübeler ediniyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Sonrasında sizlere bunları aktarıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Bu çocuğun yaşarkenki hikayesini merak eden varsa eğer aşağıya linkini koyacağım. Bakımı nasıl yapılıyordu? Alokasya regal shield'i nasıl yaptım, nasıl ettim? Oradaki kısımdan sonrasını şimdi anlatacağım. Ben nasıl bu hale getirdim çocuğu. Şimdi saksı büyütme işlemi yaptım çünkü kökleri çok fena coştu. O videoda göreceksiniz zaten. O videoda yanılmıyorsam büyük saksıya almıştım. Bir boy büyük saksıya almıştım. Hatta son birkaç ay içerisinde kökleri o kadar fazla coştu ki 2 kere saksı büyütme işlemi yaptım. Benim burada yaptığım hata şuydu arkadaşlar. Eğer saksılarınızı gerçekten büyütüyorsanız, hani büyük büyük saksılara geçiyorsanız toprak karışımınızın içerisine daha büyük, daha etkili, drenajı daha fazla yapacak, havalandırmayı daha iyi sağlayacak materyaller eklemeyi unutmayın. İşte küçük saksılarımızdaki gibi daha küçük pomzalar, perlitler eklemeyi bırakın. Daha büyük materyaller ekleyin. Bu benim birinci tavsiyem. Başka tavsiyem olacak mı bilmiyorum. Sonra regal deli gibi infloresans vermeye başladı. 6, 7, 8 böyle sıkıldıkça yaprak yerine infloresans veriyor ve ben bunları durmadan kesip duruyorum. İnfloresanslar birincisi bitkinin çok fazla enerjisini alıyor arkadaşlar. O yüzden gördüğünüzde birazcık uzadıktan sonra onu kıtlatmanızda fayda var. Ama şöyle bir şey de var. Hatta bu olay olmadan birkaç hafta önce takipçilerimle bunu konuşmuştum. Eğer bir bitki gereğinden fazla, haddinden fazla, normalde verdiğinden fazla çiçek vesaire veriyorsa bu bitkinin soyunu devam ettirmek için ben gidiyorum öbür tarafa Tahtalıköy'e ve soyum devam etsin istiyorum. O yüzden maksimum tohumumu yaymam gerekiyor düşüncesidir. Bunu takipçilerimle konuştuktan sonra Alokasya regalde bu kadar fazla infloresans verdikten sonra dedim bunda bir iş var. Köklerine bir bakayım dedim. İyi ki demişim. Kök çürümesi başlamış. Bayağı bir de ilerlemiş arkadaşlar. Kökler temizlendi. Şimdi benim kök çürümesi videosunu da görmüşsünüzdür. İzlemeyen varsa izlesin. Ona alternatif, yani orada şeyi çok güzel anlatıyorum. Kök çürümesi neden olur? Olmaması için ne yapmamız gerekiyor? İşte tedavi yöntemi falan. Oradaki oksijenli su tedavi yöntemine ilave olarak yeni bir tedavi yöntemi geliştirdim, keşfettim. Gayet de güzel işe yarıyor. Vantilatörle köklere hava sağladım. Sonuçta kök çürümesinin asıl sebebini biz biliyoruz ki oksijensiz ortam oluşuyor ve bakteriler burada çoğalıyorlar ve kökleri çürütmeye başlıyorlar. Şimdi vantilatör dediğin olay da fazlasıyla buraya oksijen sağlıyor. Ama tabii şuna dikkat, eğer sen buradaki çürümüş kökleri çok fazla, yani çok güzel bir şekilde bu ortamdan temizlemezsen istediğin kadar oksijen ver, hiçbir işe yaramaz. Kökleri temizleyip diktim, yeniden diktim. Sonrasında üst kısımlarında, gövde kısımlarında çürümeler fark ettim. Hani size videolarımdan bir tanesinde şunu söylemiştim. Ara dallarda, şimdi bu aroidler genelde bir yaprak çıkar, onun içinden başka yaprak çıkar, onun içinden başka yaprak çıkar. Böyle soğan gibi ilerlerler. Eğer siz arada bir tane yaprağı keserek, atıyorum yandığı bir şey oldu, arada bir yaprağı kıtlattınız gitti.
İşte orada arada kalan parça zamanla çürüme ihtimali olabiliyor eğer çok nemliyse. Alokasya'da da bu oldu. O kadar fazla infloresans kestim ki bir süre sonra o dip kısmı kalan infloresensler yapraklar arasında çürümeye başladı. İşte bu kökleri vesaire temizleyip saksıya aldıktan sonra da çok güzel bir şekilde bu aradaki çürüyen yerleri temizledim. Unutmayın, nerede bir siyahlık görürseniz burada büyük ihtimalle bakteriler var ve çürüme başlamış demek. O siyahlıkları tamamen uzaklaştırmanız gerekiyor ortamdan. Ben de bu arkadaşın gövdesinde bu işlemleri yaptım. Bekledim bir şey olacak mı diye. Olmadı ve madem hiç yapmadım, hiç bölerek çoğaltma işlemi yapmadım. Bir tane regalim olacağına niye bir gövdeden bir sürü regalim olmasın diyerek bir sonraki izleyeceğiniz videoyu çektim. O video çekileli yanılmıyorsam 2-3 hafta oldu. Merak ediyorum herhangi bir hareket var mı diye. Bu çocuğu da bir kurcalama kararı aldım. Bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı diye. Öncesinde hadi videoyu izleyelim. Regalim. Çürüme ilerlemiş, devam etmiş. Çok küçük bir ihtimaldi zaten aklımda. Toprak boşa mı gidecek ya? Şu an içim acıdı. Bakalım. Yes, şimdi. Tabii ki ekmek kesme tahtasıyla. Sizi buraya yaklaştırsam iyi olacak. Şuradaki yerleri görüyor musunuz minik kuşlar? Buralardan, buralar gözler. Kök patlatma olasılıkları çok yüksek bu arkadaşların. O yüzden hem oraları hem buradaki sağlıklı kökleri kurtarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle hıyar kesiyormuş gibi. Şu kısım bak çürüme yaşamış. O yüzden bunu atıyorum. Güzelliğe bakın. Şimdi şöyle her parçada bir göz olmasına dikkat edeceğiz. Bir ya da iki göz. Şimdi bu parçada bu gözüm var. Ay çok güzel kokuyor. Nasıl güzel kokuyor var ya anlatamam size. Çürümeye bak. Bak bunun içinden kökün asıl parçası bu arkadaşlar. Şu içinden çıkan parça var ya. Asıl parça o. Dışı sadece koruyucu bir şey gibi düşünebilirsiniz. Hani suyu emmi. Suyu emmesi için. Siz de görün. Bahçeye dikerim belki çıkarsa bir şey çıkar. Şimdi şöyle yapacağım. Aklıma geldi. 5 tane parçam var elimde. Bu toprağı da boşa harcamak istemiyorum. Bunları toprağa dikeceğim. Evet bunları bu toprağa alacağım. Ay, çok karıştım. Bu şekilde azalttım. Ben buralara bir şey sürmüyorum. Aslında şey yapmak lazım ya. Benim tavsiyem buralar kuruduktan sonra yapın, dikin. Kuruma demek orada bir yara kabuğu oluşması demek oluyor. Biz de şey gibi düşünün. Hani düştük bir yerimiz kanadı daha sonra orada bir yara kabuğu oluşuyor ya. İçeri artık mikrop girmiyor, dışarı kan çıkmıyor falan. Onun gibi düşünebilirsiniz. Buraları o şekilde bir şey yapabilirsiniz, kurutabilirsiniz. Bence o tarçın falan sürüyorlar ya o tarçın çok güzel kokuyor. Tarçının falan da amacı şey hani orayı kurutmak. Tarçın deneyebilirim çünkü şu an zamanım yok. Önceden de söylemiştim bu marketlerde satılan tarçın aslında bizim için ideal tarçın değil. Alerjim aldı çok fena çok tozlu şu an burası. Ay. Bizim için salep çekti canım. Bizim için ideal olan tarçın aktarlarda satılan çubuk tarçınların öğütülmüş hali. Doğal olması gerekiyor yani. Şu şekilde. Çok özür dilerim ya. Niye özür diliyorsam gerçi hapşırıyorum. Evet. Üstüne koyuyorum. Burun çektiğim için özür dileyebilirim.
Bunu muhtemelen asla alttan sulamam. Direkt çürür. Üstten sularken de böyle foşur foşur sulamam. Nemlendirecek şekilde sularım. Aslında birazcık da bu şey gibi oldu, böyle üretim yeri gibi oldu. Altı üstü önemli mi acaba bunların ya? Değildir herhalde. Yer çekimine karşı çıkacak. Değişik bir soru geldi aklıma. Umarım değildir. Aşağıya doğru dal çıkarmış. Olmaz öyle bir şey de. Ay tarçın çok güzel kokuyor. Salep yapacağım şimdi kendime. Varsa evde siz de yapın. Regalim çok güzel kokuyor. Niye regal güzel kokuyor? Çok saçma. Evet, son parçam kaldı. Şu ana kadar çektiğim belki de en dolu dolu çekimlerden bir tanesi oldu. Evet, minik kuşlarım. Düşmeyin. Bu şekilde koydum. Şimdi kapatacağım ya. Şu kalan tarçını da şuraya ekeceğim. Hala çok güzel tarçın kokuyor. Bir de bugün de herhalde sulamasını yaptım. Şimdi böyle arkadaşları bir yere koyuyorsanız, bu tohum olur, kormda çoğaltma yapıyorsunuzdur, alokasya ya da bu şekilde bir bölme işlemi yapıyorsanız, yani yapraksız yeşil bölgesi olmayan bir şeyi çimlendirmeye çalışıyorsunuz diyelim arkadaşlar, şuna dikkat edin. İki önemli husus var. Bir, nemli olacak. Üç diyeyim hatta. Üç önemli husus var. Bir, nemli olacak. İkincisi sıcak olacak. Üçüncüsü de hava akımı olacak ki çürüme yapmasın. Şimdi nem oldu. Tamam, çok güzel. Ama çürümeyi engellemek için de hava akımının olması gerekiyor. O yüzden böyle kapatmaktansa ben artık tohumları şey yapıyorum. Toprağın daima nemli tutuyorum ama üstünü de açık bırakıyorum. Tabii bu sizin ev ortamınıza göre, nerede çimlendirme yaptığınıza göre değişir. Mia'ya yeni çim tohumu ektim evde yiyebilmesi için. Onunla bunu da peteğin birazcık yakınında tutuyorum ki sıcak versin diye. Bu arada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Hani aranızda çok üzülecek olanlar var biliyorum regalin bu hale gelmesinden kaynaklı olarak, ama çok dağıldığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü lütfen beni yanlış anlamayın ama büyük bitki eziyet, hele ki çok fazla bitkim varsa. Şimdi ya salonda yer açıldı arkadaşlar, bu çocuk o kadar çok fazla benim alanımı işgal ediyormuş ki. Bu çocuk bu hale geldi. Gözüm gönlüm açıldı salonda. Ama tabii ki hayata yeniden gelmeni çok istiyorum sevgili regal çocuğum. Evet, bir tanesine ulaştım. 2 hafta kısa bir süre olabilir bir şeylerin çıkması için. Böyle bir süreçte tabii ki asla rahatsız etmeyin çocukları. Ben şu an hem size göstermek için hem de çok merak ettiğim için, yani sonuç nasıl oldu, nasıl ilerleme var mı, onu sizlerle paylaşabilmek için yapıyorum. Ben kaç tane kesmiştim acaba? Dur bakayım. 5 tane buldum. Evet, 5'ti yanılmıyorsam. Şey gibi hissediyorum şu an. Hazine arıyorum. Ne o? Arkeolog. Evet, bir tanesini çekiyorum. O iyi ki gelmiş. İyi ki yapmışım bunu. Bir şey göstereceğim size. Hepiniz mi öylesiniz? Bu kadarını da istemiyordum ya. Diğerlerini de çıkaracağım. Ha, bu köklü dikmişimdir canım. Oo, 2 haftada ne kök varmış. Bu saksıdan çıkaracağım bunları. Evet. Ciddi anlamda yani şunlar hep çürüyen parçalar arkadaşlar. Bu hale gelenlerde hiçbir hareket yok. Ama göstereyim şimdi. Baksanıza. Yeni kekler gelmeye başlamış. Bunları bu toprak içinden çıkartacağım ama toprağa artık çok güvenmiyorum. Evet, en azından şunu görmüş olduk. Şimdi şunu yapacağım. Şimdi bunda çürüme başlamış ya arkadaşlar. Şuraya kadar falan çürümüş. Bunu gene keseceğim. Sağlıklı olan parçasını alacağım.
Bakacağım yani bu kalan gövdelerde de eğer sağlıklı parça kaldıysa onları alacağım. Şu çürümeyi kontrol altına almak istiyorum. O videoda muhtemelen söylemişimdir şunu kuruyana kadar bekleyin diye, çok iyi hatırladım şimdi. Tarçın sürmüştüm. Tarçın bir işe yaramıyor. Bunu da görmüş olduk. Arkadaşlar havayı verin. Şimdi ben bunları bir güzel yıkayacağım. Kökleri kırmadan tertemiz bir hale getireceğim. Sonrasında vantilatörle çok güzel hava vereceğim. Kurutacağım. Buna mı alırım gene bilmiyorum ama gene toprağa alacağım. Buna da alabilirim. Biraz fazla nemli olabilir. Bir de bunda suyu ayarlamak, nemi ayarlamak zor. Büyük ihtimalle biraz daha küçük bir saksıya alırım. Gene toprağa alırım ama. Bu aşamaları da çekeceğim. Daha sonrasında niye bu videonun ikinci bir parçası olmasın, değil mi? Süreci de görmüş oluruz bir kez daha diyorum ve bu 3 parçayı da izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Birkaç cümlede olsa yorumlarınızla destek vermeniz benim için çok değerli. Abone değilseniz lütfen abone olun. Bu da benim için çok değerli. Bir de videoyu beğenirseniz bu da benim için çok değerli. Verdiğim bilgilerin karşılığında bizim aldığımız ödemeler genelde beğeni, abone olma, yorum yapma şeklinde oluyor. İşte manevi ödemeler bunlar. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar. Bay bay.